Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, beraber okumalarımızda bugün 12. sözdeyiz. 3 derste, 3 programda 11. sözü bitirdik. 12. sözde de müteferrik konular var. 2 program, belki 3 program yine alır. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Hemen Bakara suresinde, Kur'an'ın başlarında yer alan bir ayet. Kime hikmet verilmişse muhakkak ona hayırdan nasibi bol verilmiştir. Kendisine hikmet verilen, hayırdan nasibi bol verilen kimsedir mealindeki. Bu ayet, bu sözün serlevhası. Evet, Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi, karşılaştırılması. Hem hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayatı şahsiyesine ve hayatı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde 4 esas vardır. Birinci esas, hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye-i temsiliye dürbünüyle bak. Yani hikmet-i Kur'aniye, Kur'an'ın hikmeti. Hikmet, yaratılış maksadı anlamına geliyor, mana anlamına geliyor. Yani bu kainata Kur'an nasıl bakıyor ve nasıl bizi baktırıyor, talebelerini nasıl baktırıyor? Hikmeti felsefiye dediği, yani felsefenin bakışı. Tabii bu arada bütün bilim dalları felsefenin içinde mütalaa ediyor. Kainatı inceleyen bilim dallarının kainata bakışı da felsefi bir bakış. Yani bu Kur'an'ın bakışından farklı bir bakış, ama Kur'an'ın bakışı ve baktırışı gibi olabilir mi? Olabilir. Ama şu anda öyle değil. Kur'an yaratıcısı hesabına bakıyor, baktırıyor. Allah'ın eseri olarak baktırıyor. Halbuki felsefenin bakışı, genellemeyelim, en azından materyalist felsefenin bakışı ve baktırışı, bir yaratıcısını kabul etmeden, yaratıcıyı yok sayarak bir bakış. Bu iki bakışın farklarını burada bir temsili hikaye içinde bize aktaracak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar istedi ki Kur'an-ı Hakîm'i meanisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O muciznuma kâmete harika bir libas giydirilsin. Ya şimdi aklıma geldi. Mesela bazı kitaplar var son zamanlarda, özellikle çocuk kitapları. Çocuk kitapları resimlerle. Yani yazı da var ama yazıdan çok resim var. Birisi yazı yazıyor. O yazıda verilen mesajlara göre bir ressam da resimlerini çiziyor. Çizgilerle aynı manaları anlatıyor, resimlerle anlatıyor. Yani bu yazıyla resmin bütünlüğü içerisinde işte Kur'an-ı Kerim'in de, Kur'an-ı Hakîm'in de böyle farklı bir tarzda yazılmasını irade etti diyor bir sultan-ı namdar. Kur'an'ı da manasına uygun farklı bir yazı ile
yazılsın istedi. Evet. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar istedi ki Kur'an-ı Hakîm'i maanisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza, mucizeliğe şayeste, yani uygun bir yazı ile yazsın. O muciznuma kâmete harika bir libas giydiresin. İşte o nakkaş zat kendisi, yani hem Kur'an'ı yazan hem de nakış yapabilen birisi olduğu için Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Kur'an'ı yazdı. Pek acip bir tarzda, farklı bir tarzda yazdı. Bütün kıymetdar cevherleri yazısında istimal etti. Hakaikının tenevvüğüne işaret için, hakikatlerinin çeşitliliğine işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lülü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Demek ki bütün kıymetli madenleri kullanıyor yazısında. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Beğenirdi yani o Kur'an'ın farklı yazılmış halini. Okumayı bilen ve bilmeyen herkes böyle gördüğünde, sadece bakanlar bile o süslerine filan hayranlık duyardı. Takdir ederdi. Bahusus ehli hakikatin nazarına o suri güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaretı olduğundan pek kıymetdar bir antika olmuştur. Yani sadece suretteki güzelliği seyretmekle kalmayıp o güzelliğin arkasındaki manaları, mananın parlak güzelliğini görebilen insan için tabii çok daha kıymetli bir eser olmuş, antika bir eser olmuş. Sonra o hakim, yani Kur'an'ı farklı bir tarzda yazan, nakış yazan, resimleyen nakkaş. O hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filosofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Yani al dedi, sen bir ecnebi filosof, bir de Müslüman alime sen de al. İnceleyin bakalım bu kitabı. İnceleyin. Kitap incelemeleri oluyor ya, bazı tez hazırlıyorlar öğrenciler üniversitelerde. Hoca kendi kitabını veriyor, inceleyin bunu diyor. Veya bir başka kitabı inceleyip yorumlamalarını istiyor. Evet, Kur'an'ın farklı tarzda yazılış hali, yazılmış şekli olan o kitabı incelemelerini istiyor. Şimdi biraz sonra gelecek tabii, hemen ben söyleyeyim, zaten bilenler biliyor da bu Kur'an'ın, yani o da Kur'an. Kur'an bir bildiğimiz Arapça yazılmış, Peygamberimize gelmiş. Bir de farklı tarzda yazılmış şekli nedir? Bu kainat. Kainat Kur'an'ın farklı yazılmış şeklidir. Yani cevherlerle, elementlerle, madenlerle yazılmış, canlı resimler halinde süslemelerle süslendirilmiş şekli Kur'an'ın, ki büyük Kur'an diyecek buna ileride, büyük Kur'an kainattır. Dolayısıyla kainatı hepimiz, yani burada Müslüman alim veya ecnebi filosof, iki bakış tarzından birisi gibi. Yoksa burada asıl olan insandır ve hepimize Cenab-ı Hak bu hayat sahnesinde yer verdiğine göre
Yani bakın ne anlayacaksınız. Hayat işte böyle bir tecrübedir. Böyle bir tecrübe, imtihan. Hem imtihan için hem de mükafatlandırmak için, yani kim ne kadar anlarsa o kadar mükafat kazanacak. Anladığın kadar, anladığın neyse şu ömrü faniden nihayet göreceğin odur ömrü saniden. Beytinin de ifade ettiği şekilde mükafatlandırmak ve tecrübe için bu kitabı bize sunmuş. Yani hepimiz bu hayat sahnesinde yer alan her insana kainat açılmış bir kitap, önüne açılmış. Anlaması için, okuması için, incelemesi için, yorumlaması için. Evet. Dolayısıyla yaşadıklarımızla, gördüklerimizle ilgili bir rapor hazırlamamız gerekiyor. Yani illa dışarıda bir tez, bir kitap, bilgisayarda şurada burada yazmamız gerekmiyor. Yazabiliriz de, anladıklarımızı yazabiliriz. Kendimiz de kitapçıklar halinde, cümleler halinde, makaleler halinde sunabiliriz. Sunanlar var. Ama onlar da geride kalacak. Yani neticede Rabbimize o raporu sunacağız. Çünkü Allah Kur'an'ı göndermiş. Bir de Kur'an'ın mücessem hali olan, yani farklı bir tarzda yazılmış şekli olan kainata bizi muhatap etmiş. Kainata bizi muhatap etmiş. Evet. Şimdi burada insanların, hani 11. sözde de vardı, iki gruba ayrılıyorlar. Bir ecnebi filozofun bakışıyla, yani felsefenin, bilimlerin bakışıyla bakan kimsenin raporu, bir de Müslüman alimin Kur'an'ın baktırışıyla bakması sonucu hazırladığı rapor. Biz hangi tarafa giriyoruz? Onu tabii bize bırakıyor. Evet. Her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız diye emretti. Hem tecrübe hem mükafat için emretti. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden, o cevherlerin özelliklerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır. Ona bir kitap olarak bakmıyor bir defa. Ve manayı ifade eden bir yazıdır. Böyle bilmiyor. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin çenden Arabi bilmiyor. Fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. İşte böyle yazıyorlar, yani okullarda okutulan fen kitapları, bilim kitapları, değil mi? Hep böyle. Yani naturalist bir bakış deniyor buna. Yani bir şey yok. Sadece bir cisim olarak bakıyor. İşte coğrafya kitapları, değil mi? Dünya coğrafyasını nasıl öğretiyorlar? İşte dünyada şu kadar dağ var. Şu oranda dağ, şu oranda deniz, şu oranda göl, şu oranda ırmaklar. Efendim, dağlar, işte dağları ele alıyor. Dağların en yükseği hangisi? Everest tepesi işte şu kadar yüksek. En derin çukurun derinliği şu kadar. En uzun nehir ölçüyor. Mühendis dedi ya, mühendis ölçer. En uzun nehir işte Mississippi, uzunluğu şu kadar, 7000 küsür kilometre. İşte sonra Nil Nehri vesaire. En çok su taşıyan nehir, değil mi? Amazon Nehri. Hep öğrendik bunları. Ondan sonra işte Türkiye coğrafyasını ele al. En yüksek dağ Ağrı Dağı. Değil mi? En büyük göl Van Gölü. İşte büyüklüğü şu kadar. Ölçümlerini veriyor. Ölçüyor.
Ondan sonra Türkiye coğrafyasının şu kadarı dağ, şu kadarı ova, şu kadarı plato, ırmaklar şu kadar, toplamı şu kadar. Böyle istatistiki rakamlar çıkarıyor. Diyelim bu coğrafya. Coğrafya ilmi. Ondan sonra geç kimyaya. İşte varlığı inceliyor, maddeyi, en küçük parçaları, atom altı parçacıklar. Atomun yapısı şöyle. Geç biyolojiye, canlı alemler, canlı işte en küçük canlı birim, hücre. Hücrenin yapısında şunlar var, mitokondri, efendim bilmem ribozom vesaire. İsimler, birer de isim veriyor hepsine. Bak. Canlıların özellikleri şöyle. Ama yani bu canlılar niçin var? Değil mi? Bunların varlığı ne mana ifade ediyor? Bunları birisi mi yarattı? Yaratmışsa ne için yarattı? Değil mi? Bizim hizmetimize bunlar kim tarafından neden verildi? İşte coğrafyada bu dağlar, bu denizler, bu nehirler niçin var? Dünya coğrafyasının böyle takdir edilmesi gerçekten çok ilginç midir? Yani takdir edilmesi bize uygun olarak her şey bize göre, havadaki gazların oranından tut da, değil mi? Bütün bu göller, nehirler, denizler, dağlar, vadiler. Yani bunların mana yönü yok sayılıyor. Bunların bir manası yok. Bilim dallarına göre, dolayısıyla felsefi bir bakışla materyalist felsefesinin bakışıyla, baktırışıyla, naturalist bir bakış da ki bunun özelliği şudur. Yani her şeyi sadece kendi içinde açıklayacaksın. Kendi dışından, yani bir yaratıcı yaratmış, bir hikmet için yaratmış. Bunu söyleyemezsin yani. Bu baştan bir yaratıcıya atıf yapma yasağı vardır. Kendi içinde açıklayacaksın. Ya bu aynen şuna benziyor. Bu kitap mesela, incelenen kitap bu kitap olsa diyelim. Elimizde bizim okuduğumuz Sözler kitabı. 2 kişiye veriyorsun bu kitabı. Birisi raporunu getiriyor şimdi. Bu ecnebi filozofun bakışıyla. Sana diyor ki bu kitabı diyor inceledim diyor. Ben sana anlatayım bu kitapta neler var. İşte şu kadar sayfa var diyor. Saymış sayfalarını. Her sayfada şu kadar satır var diyor. Yaklaşık şu kadar satırdan oluşuyor. Her satır işte ortalama şu kadar kelimeden oluşuyor. Her kelime şu kadar harften oluşuyor. Dolayısıyla kitabın toplamında şu kadar mürekkep kullanılmış diyor. Mürekkebin kalitesi şöyle diyor. İşte kapakları, karton kalitesi şu kadar diyor. Eni şu kadar, boyu şu kadar. Böyle bilgiler veriyor. Yani bir cisim olarak alıyor. Ya bu kitap ne anlatıyor? Değil mi? Bu kitap ne anlatıyor? Ona hiç değinmiyor. Yani bir kitap olarak değil, bir cisim olarak bakıyor ve inceliyor. Bilimlerin kainata bakışı bu. Felsefenin baktırışı bu. Şu haliyle. Baktırışı bu halen yani bizim okullarımızda okutulduğu şekli de bu yani. Onun için Allah'a atıf göremezsin yani. Fizik, kimya, biyoloji kitaplarında değil mi? Bak dünya böyle. Yani dünya demek ki tam insanoğlunun yaşamasına uygun şekilde yapılandırılmış. Değil mi? Bu ovalar olmasaydı ne ekip biçecektik yani? Nasıl, ne üretip yiyecektik? Değil mi? Bu nehirler olmasaydı, akmasaydı içme suyunu nereden bulacaktık? Değil mi? Yağmur yağdırılmasaydı diye bir şey bulamazsın zaten. Yağmazsa yağmur ki yağar. Güneş doğar. Irmaklar akar. Değil mi? Dünya döner. Faili, her şeyin faili kendisi. Başka fail yok. Değil mi? Başka fail yok. Yani gerçek fail meçhul. Meçhul de demiyor zaten. Meçhul dese belki kişi onu yine arar bulur. Yani faili kendisi. Yağmur yağar. Kim yağar? Yağmur yağar.
Dünya döner. Dönen kim? Dünya. Biri dünyayı döndürür bakışı yok. Efendim. Şimşek çakar. Yani kendiliğinden. Allah Allah. Nasıl oluyor da her şey böyle kendiliğinden, tam da insana göre, insanın rahat yaşamasına göre, tam da insanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluyor. Bunu sorgulatmaz yani. Böyle bir sorgulama yok. Bilimlerde yok, felsefede de yok zaten. Felsefe bilimlerin bilimi. Yani bilimin bulduklarını da sorgulaması gerekirken, ya bu işin metafizik tarafı, mana tarafı, manevi tarafı ihmal ediliyor. Şimdi böyle yazmış getirmiş adam kitabını. Bakalım diğer alternatif şey ne? Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit o Kur'an'ın farklı tarzda yazılmış şekline, yani kainata baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir. Kitab-ı mübin. Allah Allah. Kur'an-ı Hakim'dir. Yani kainat da bir Kur'an'dır. Bunu anladı. Allah Allah. Kainat da bir Kur'an'dır. Kainatın da bir Kur'an olduğunu anladı. Kur'an'ın farklı yazılmış şekli ya. Evet. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahirisine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun, harflerin nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında, o nakışların perdesi altında olan hakaik-i kutsiyesinden ve envar-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Tefsir-i şerif. Yani o da tefsir. Kur'an tefsirleri, kainat tefsirleri. Kainat da Kur'an. Onun da tefsirleri. Değil mi? Bu Müslüman alim böyle bir tefsir-i şerif yazıp getiriyor. Yani bu eni şu kadar, boyu şu kadar değil. Bu kitap şunları anlatıyor. Şunları anlatıyor. Mesela diyelim baktı, inceledi atmosfer tabakaları, atmosferde gazların oranı. Değil mi? %21 oksijen. %79 azot. Diğer %1 sair gazlar. Vay be, demek bu ayarlanmış. Biri bunu ayarlamış dedi. Bu kendiliğinden olamaz yani. Çünkü biraz oranlarda değişiklik olsa, diyelim ki oksijen %21 değil de %30 olsa, %40 olsa, ne olacak? Bir kibrit çakınca her şey tutuşur. Her şey tutuşur. Ya, her şey alev alır yani. Öyle değil. Öyle olmuyor. Biraz az olsa, diyelim %21 değil de %10 olsa oksijen oranı, bu sefer zindanda boğazı sıkılmış adam gibi. Yani nefes darlığı, nefes alamıyor, oksijen az. Değil mi? Böyle hayat felç olur. Ya. Demek ki tam bize göre ayarlanmış. Diyelim atmosferi inceliyor şimdi coğrafya dersi. Ozon gazı var. Bak, ozon gazının özelliklerini anlatıyor. Bu ozon gazı ne yapar? İşte güneşten gelen zararlı ışınları absorbe eder. Yani onları emer. Ama o kadar emer hepsini değil. Çünkü o güneşten gelen ışınlardan belli bir miktar ve belli bir oranda onlara insanların ihtiyacı var. Değil mi? Mesela güneş banyosu diyorlar. Bebeklerin vücudunda işte o demir oranı vesaire, o kemik gelişmesindeki faydaları, o faydalı olacak kadarı geçer. Yani süzgeç görevi görür. Ozon gazı süzgeç gibi gerekli miktarı geçirir. Kalan miktarı ise emer, izin vermez yahut uzaya geri yansıtır.
Ya kim ayarlamış bunu? Yani bunu sadece bunu anlatmakla kalmaz. Der ki o zaman bunu bir ayarlayan var. Bu kendiliğinden olmaz. Değil mi? Kendiliğinden olmaz, olamaz. İşte atmosfer olmasaydı dünyanın etrafında canlılar yaşayamazdı. Değil mi? Atmosferin böyle uçup gitmemesi için, uzayda kaybolmaması için yer çekimi yaratılmış. Bu atmosfer gök taşlarından korunmamıza sebep oluyor. Gök taşları değil mi? Başımıza taş yağmıyor. Mesela ayın yüzeyinde böyle bir atmosfer tabakası olmadığı için ayın yüzeyi delik deşiktir. O gök taşlarıyla değil mi? Böyle derin çukurlar açılmıştır. Kraterler denen derin çukurlar bu yüzden açılmıştır. Kayalar bile orada simsiyahtır. Mor ötesi, kızıl ötesi, ultraviyole ışınlar denilen ışınlar. Yani bunlar bir hesap kitap işi. Bunlar hikmetli yaratılmış. Yani hikmetli fiiller. Öyleyse bir faili var. Kendi kendisine fail olamaz bunlar. Değil mi? Hemen burada bunu açıklarken ne yapacaksın? Hani zaten aynı Kur'an'dı ya. Ve cealne semâe sakfen mahfuza. 1400 sene önce Kur'an bize bildiriyor. Kur'an'ı gönderen yaratıcı semayı diyor korunmuş bir tavan yaptık. Korunmuş bir tavan. Veya koruyucu bir tavan. Değil mi? Evinize tavan yaptığınız gibi siz. Evinizi niye tavan yapıyorsunuz? Üstü açık olsa ne olur? Üstü açık olsa yağmur yağar içeri girer. Değil mi? Efendim. Ondan sonra göktaşı gelir içeri girer. Değil mi? Tavan. Rüzgar gelir içeri girer. Her şeyi dağıtır. Yani sizi koruyor tavan. Bak ama evin tavanı hiç yağmur geçirmiyor. Halbuki dünyanın tavanı böyle olsaydı evin tavanı gibi bu takdirde faydalı olan şeyler de gelemezdi. Faydalıya izin veriyor. Zararlıyı geri çeviriyor. Ya. Dünyanın kapısında bekçi gibi yani. Kim ayarlamış bunu? Değil mi? Demek bu bir hesap işi, bir maksat için böyle yapılmış. Demek bunu yapan, bizi bilen birisi var. Bizi bilen, bizim ihtiyacımızı gören, bizi seven, bizi koruyan bir yaratıcı. Böyle dese ne olur? Aynı bilgileri ver. Ama oradan yaratıcıya intikal et. Zaten bunun için yani. Yoksa kitaba bakıyorsun, ölçüyorsun değil mi? Harfleri, şeyleri filan ama yazandan hiç söz etmiyorsun. Yazanın maksadı olan manayı hiç aksettirmiyorsun. Buna benzer. Evet, bu Müslüman alim öyle yapmadı. Kainatı da bir Kur'an olarak gördü. Manasını okuyup anlamaya çalıştı ve gördüğü her şeyle Rabbini tanıdı. Bir Kitabullah-ı Azam'dır seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Güneş görünür söyler, gece bürünür söyler, kuşlar ötüşür söyler. Varsın sen, varsın diye. Her şeyden ona ulaştı. Her şeyin Allah'ı anlattığını gördü. Kendisi de duydu, hissetti ve buna göre kitabını yazdı. Evet. Sonra ikisi eserlerini götürüp o Hakim-i Zişan'a takdim ettiler. İkisine de vermiş de inceleyin bunu diye. Müslüman alim, ecnebi filozof anladıklarını, eserlerini, yorumlarını takdim ettiler. O Hakim-i Zişan'a takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı, baktı, gördü ki o hotpesent ve tabiatperest adam çok çalışmış.
Gerçekten incelemiş yani. Çok çalışmış, ölçmüş, biçmiş. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba-ı hakaik olan, hakikatlerin kaynağı olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan o hakim onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest, müdakkik alimin eserine baktı, gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine, yani o manayı anlayan, mana yönüyle o kitabı yorumlayan Müslüman alimin eserine mükafat için verilmiş diye kendisine ne mükafat vermiş bakalım. Onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Yani Kur'an'ın her harfine 10 sevap veriliyor en az. Bu kainat kitabının da her harfine, değil mi, kainatın yorumu, ondan anladıklarımızın her harfine tükenmez hazinesinden 10 altın verilmesini irade etti. Ya. Eğer temsili fehmettin ise bak hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakimi ezelidir. Kainatın ezeli hakimi olan Rabbimizdir, yaratıcımızdır. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet, Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i kainatın en âli bir müfessiridir ve en beli bir tercümanıdır. Evet, Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i kainatın en âli bir müfessiridir ve en beli bir tercümanıdır. Evet, o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalemi kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla, yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniinin cemaline delalet ediyor der ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Yani başka bir yerde diyor, yani ne kadar güzeldir dersen, değil mi ya? Doğa ne kadar güzel, çiçekler, ağaçlar, yağmur, rüzgar, güneşin doğuşu, batışı ne kadar güzeldir dersen onu çirkinleştirmiş olursun. Çünkü güzellik, yani ne kadar güzeldir diyor. Güzelliği kendisine veriyoruz. Güzelleştirene hakaret ediyorsun. Bunun yerine doğru bakış nedir? Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel yaratılmış. Değil mi? Ne kadar uyumlu, her şeyle uyumlu var edilmiş. Evet. Böyle diyor Müslüman alim ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise hurufu mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış. Yani varlıkların birbiriyle olan ilişkileri, süsleri, aralarındaki ilişkiler veya özellikler
Sadece bunlara dalmış ve sersemleşmiş. Hakikatin yolunu şaşırmış. Şu Kitab-ı Kebir'in yani büyük bir kitap olan kainatın hurufatına manayı harfiyle yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle yani mevcudata mevcudat hesabına bakar. Mevcudata mevcudat hesabına bakar. Öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Kendisine müşteki yani kendisinden şikayetçi eder. Çünkü bütün varlıklar Allah'ın kudretini, güzelliğini göstermek için var. Öyle bakmayınca ne oluyor? Varlıkların hakiki güzelliğini göremiyor. Kendisinden şikayetçi bir duruma düşürüyor. Ya bu kendisinden müşteki eder. Şöyle bir ayet var Kur'an'da. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ Onların üzerine gök ve yer ölümlerinden dolayı ağlamadı. Gök ve yer onların ölümünden dolayı ağlamadı. Niye? Çünkü zaten gökten de yerden de bir şey anlamadılar ki. Onlara yaratıcı hesabına değer vermediler ki. Yani isterse çok şey olsun yani böyle değil mi? Yani ağaçları, çiçekleri sevsin, doğayı sevsin, hep böyle her yere ağaç diksin, ormanların meydana gelmesine neden olsun. Ama bütün bunların manasını anlamamışsa yani yaratıcı hesabına bakmamışsa, bütün güzelliklerden yaratıcının güzelliğine intikal etmemişse değil mi? Bir şey değişmez. O insanın bütün çabaları boşa gider. Allah korusun yani. Boşa gider. Gök ve yer onlar üzerinde ağlamaz. Ama mümin ise her şeyin manasını anlar, her şeye değer verir. Değil mi? Yaratıcı hesabına yaratandan dolayı her şeyi yarattığı her şeyi sever. O insan öldüğü zaman gök ve yer ona ağlar. Kainat arkasından ulvi bir matem tutar. Evet. Dinsiz felsefe son cümle hakikatsiz bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. Kainata hakaret etmektir. Peki burada şey yapalım. İkinci esasa inşallah yarın geçeriz. Bu birinci esasla alakalı bizim Osman'ın o kırmızı asa videolarından bir tanesi bu kainat kitabı ile alakalı. Yani bu okuduğumuz kısmı herkesin daha böyle anlayacağı şekilde anlatmış 15 dakika içerisinde. Yarınki programımızda Kırmızı Asa'nın 6. videosu. Çok sabırlı olmayanlar hemen bakabilirler internetten ama biz yarın onu burada izleyeceğiz. Onun üzerine bir değerlendirme daha yapıp sonra ikinci esasa geçeceğiz inşallah. Burada noktalıyoruz. Hepiniz Allah'ın kudretine teslim olun.